Merhabalar sevgili dostlar, kıymetli takipçilerim, hoş geldiniz. Evet, yeni bir haftaya, hatta çok da önemli bir haftaya giriş yapıyoruz. 7 ve 13 Ağustos haftasında gökyüzünde neler olacak? Evet, genel olarak günlük periyotlarımızı zaten bildiriyorum. Bu yayında, bu önemli haftada neler olabilir? Çünkü çok önemli açılarımız var. Yılın belki de en belirsizliklerin bir anda böyle öne çıkacağı, hatta toparlamakta zorlanacağımız, bizi şaşırtacak, yönümüzü değiştirecek gelişmelerin olabileceği bir haftadayız. Evet, bu hafta özellikle tabii haftaya damgasını vuracak bir açımız var. Uranüs-Venüs karesi, bunu hafta boyunca aslına bakarsanız tam olarak 8'inde Salı günü kesinleşecek. Deneyimleyeceğiz. Bu Venüs'ün retro olduğu ve Uranüs'ten kare dik açı aldığı hafta genel olarak tabii ki bizim duygu halimiz, ilişkilerimiz, özel ve sosyal ilişkilerimiz, para, finansal konular gündeme damgasını vurabilir. Onun yanı sıra yine bu haftaya pazartesi gününden itibaren yine damgasını vuracak bir Güneş Jüpiter karemiz var. Yine bir dik açıyla başlıyoruz. Jüpiter iyicil bir konumda. Güneş biliyorsunuz şu an Aslan Burcu'nda ve retro Venüs'le hemen hemen hafta sonuna doğru da bir kavuşum gerçekleştirecekler. Ondan da birazdan bahsedeceğim. Tabii ki bu Jüpiter'in Boğa burcunda oluşu ve Güneş'e kareleri genel olarak hayatımızda birçok öğeyi, unsuru, güncel konuları da abartılı bir şekilde hayatımıza getireceğini söyleyebilirim. Haftalık burç yorumlarında bu yayından sonra bahsedeceğim teker teker tüm açılardan ama genel olarak şu uyarıyı yapmak istiyorum. Lütfen abartılı harcamalardan itina ediniz. Hafta boyunca bu geçerli olacak ama özellikle pazartesi, salı, çarşamba gününe kadar çok daha bizim için önem taşıyan konular burada öne çıkacaktır. Tabii genel olarak Güneş'in Jüpiter'le karesi, Uranüs'ün bu arada 7'sinde aslına bakarsan tam başlıyor. 8'inde Uranüs Venüs karesi. Tabii ki 9'unda da Uranüs Venüs karesini ay tetikleyecek. Gerçekten özellikle bu 7, 8, 9 Ağustos bizim için çok önemli görünüyor. Bu genel olarak dediğim gibi özel hayatlara yansımasıyla dünya genelinde biraz daha geniş baktığımızda parayla ilgili dinamikler, doğayla ilgili konular, bu gerçekten abartılı, çok şaşırtıcı durumda. Tüm dünyada doğayla ilgili biliyorsunuz hava koşullarındaki ani değişimleri yaşıyoruz. Kah yağışlar, aşırı sıcaklar vesaire gibi. Hatta denizlerde yaşayan hayvanların bile biliyorsunuz ki son zamanlardaki özellikle köpek balıkları ile ilgili insanların endişeleri, kaygıları var ki Akdeniz'de de mesela Antalya'da da bizzat görüldüğüne ben de bir tanesine yakın olmasa da şahit oldum. Hayvanların bile rutinlerinin değiştiği, çünkü küresel bir ısınma var. Böyle bir durum var. Şimdi bu durum özellikle bu haftanın ilk 3 günü benzer konuları da gündemimize getirecektir. Tabii ki inşallah olmasın ama hava koşullarının ani değişimleriyle beraber bizim günlük hayatımızda da ilişkilerimiz bir kenarda, parasal konular ki özellikle altının altını çizmek istiyorum. Yani altınla ilgili konular bu haftanın. Bilhassa özellikle pazartesi, salı, çarşamba ama hafta sonuna doğru yine bir iniş ve çıkış yaşanacak diye e, yani bahsedebiliriz. Bilemiyorum, kesin konuşmuyorum, sadece olabilme olasılığından bahsediyorum. Çünkü Venüs'ün retro olduğu, Uranüs'ten tekrar aldığı, Güneş'in özellikle Jüpiter'le kare yaptığı bir durumda bunları yaşama olasılığımız çok yüksek. Diğer yandan bu haftanın bizim için en verimli olabilecek bir açısı daha var. O da Jüpiter-Merkür üçgeni. Haftanın ortalarına denk geliyor. Genellikle ticari konular, ticari anlaşmalar, özellikle para piyasalarıyla ilgili böyle girişimler, başlangıçlar, sözle anlaşmalar, yazılı imzalı anlaşmalar ve bir takım özel durumlarımız için kullanabileceğimiz güzel, bizi destekleyen, aslında sosyal medyayı da finansal açıdan baktığımızda yine para piyasalarını da belki ortalayacak, hani dengeleyecek hafta sonuna doğru bir gezegen açısı var. Bu da çok önemli.
Şimdi diğer bir önemli açı arkadaşlar. Bu hafta Venüs Güneş'le kavuşacak. Retro Venüs Aslan Burcu'nda. Bu da çok önemli. Ve bu daha çok hafta sonundan itibaren devreye girecektir. Bizim bilhassa ilişkilerimiz için. Tüm ilişkilerimizden bahsediyorum arkadaşlar. Özel, iş ilişkisi, iş bağlantıları, daha öncesi olan ilişkilerin tekrar gündeme gelmesi, bu konuda bir takım gelişmeler, belki yeniden anlaşmalar, belki bir şeyleri konuşarak biraz daha iyi hale getirmek, belki küslüklerin tekrar meydana gelmesi ve onlar üzerinde konuşma fırsatı bulamadığınız ilişkiler diyelim ya da burada bize fırsat vereceğini söyleyebilirim. Şimdi Venüs gerçekten hani Aslan Burcu'nda retro olduğu için güçlü bir etkisi var. Bu yine piyasalara da yansıyacaktır arkadaşlar. Bizim içsel dünyamızı da aslında duygusal anlamda da bize çok önemli desteğini vereceğini söyleyebilirim. Bunu hafta sonundan sonra daha çok deneyimleyeceğiz sevgili arkadaşlar. Evet, çok önemli bir hafta. Çok güçlü etkileri var gerçekten. Özellikle şundan da bahsetmek istiyorum. Haftanın yine ilk yarısı. Finansal konularda lütfen dikkat edin. İlişkiler burada çok önemli rol oynayacaktır. Etki alan grupları burada bahsedeyim ben yine de. Sabit grup burç yorumları da bahsedeceğim. Sabit grup burçlar yine Aslan, Boğalar, Kovalar, Akrepler ve yükselen burçları bu alanlarda olan arkadaşlar ki özellikle yükselen çok çok önemli. Güneşi, Venüs'ü, Mars'ı saymış olduğum burçlarda olanlar daha fazla etki alacaklar. Biraz geçmişe, nostaljiye doğru gidiyoruz. Zaten aklımız biraz oralarda olabilir. Hani bu retro Venüs çünkü geçmişi getiriyor. Eskileri getiriyor. Başlangıçları veya yaşanmışlıkları, belki affedişleri ya da affedemediklerimizi getirecek. Dolayısıyla da burada özgürleşmek çok önemli. Yani bu retro Venüs'ün bize verdiği avantajlar olacak. Bu avantajları belki fırsata çevirebiliriz ki birçoğumuz için böyle olacak. Bunları fırsata çevirebilirsek eğer bizim için çok daha sağlıklı yarınlar diyelim ya da gelecek planları yapmamızı sağlayacak. Belki bir ilişkiden özgürleşeceksiniz. Belki bir ortaklıktan özgürleşeceksiniz. Özgürleşmek istiyorsunuz, helalleşmek istiyorsunuz. Bir şeyleri çözülmesini istiyorsunuz. İşte bunlar için önemli bir süreç olarak bu haftayı değerlendirebiliriz. Diğer yandan özgüvenin de yine yani cesaret gerektiren konular için söylüyorum. Çok yüksek olacağı yine haftanın bir ilk 3 günü yaşayacağız özellikle. Bu ne demek? Çünkü Jüpiter Güneş karesi egoyu da yükseltiyor. Biraz pişmanlıklarla girdiğiniz sınavlara bir bakmışsınız ki yine başrolde hiçbir şey değişmeden çıkabilirsiniz. Yani kaybeden olmak istemiyorsanız eğer lütfen bunlara dikkat etmeyin. Yani ilişkilerdeki dengeyi çok iyi sağlamamız gerekiyor. Hiç farkına varmadan kendimizi başka bir sarmalın içinde bulabiliriz değerli dostlar. O yüzden Güneş Jüpiter evet birisi şans gezegeni ama diğeri de bizim için içimizde olan tüm öfkeyi, birikmiş bastırılmış duyguları, eskiden olan tüm duyguları da kabartacağını unutmayalım. Ortaya çıkaracağını da unutmayalım. Diğer yandan yine risklere karşı önlemli olun lütfen. Risk almayın. Hani bu hafta genellikle biraz daha sıkı takip edilmesi gereken, biraz daha özenle gözlenmesi gereken bir hafta. Buradan tekrar üstüne basarak söylemek istiyorum değerli dostlar. Evet, son olarak da burçlara geçmeden önce şunu söylemek istiyorum. Dolunay biliyorsunuz yaşadık Kova burcunda ve şu an Dolunay artık fazı ufalıyor. Yani yavaş yavaş küçülüyor ve bir yeni aya doğru gideceğiz bundan bir hafta sonra. Ve bu yeni ay, bu gelecek yeni ay Aslan burcunda meydana gelecek. Hatta buradan tarihini hemen söyleyeyim sevgili 16'sında bir yeni ay yaşayacağız. Yine Uranüsyen bir yeni ay. Bakın çok sürprizler. Yani bu hafta yaşayacağımız sürprizler hakikaten çok şaşırtıcı sürprizler yaşayacağız. 16'sı ve itibariyle daha büyük sürprizlere hatta bomba gibi diyebilirim gerçekten. Hayatımıza yönünü değiştirecek sürprizlere de gebe bir yeni aya doğru gidiyoruz. Dolayısıyla bu haftanın
ilerleyen günlerinde sonlarına doğru bunların da etkisini alacağız. Hiçbir şey için kesin kararlı olmayın. Hiçbir şeyi kesin bu böyledir diye silip atmayın. Büyük laf konuşmayın. Çünkü bu retro Venüs büyük lafları yedirir sevgili dostlar. Evet, ben Deniz Altın. Şu an beni izleyen tüm dostlarıma teşekkür ediyorum. Ve yine dediğim gibi bu haftanın burç yorumlarıyla birazdan başka bir yayında sizlerle birlikte olacağım. Yayını beğenip paylaşmayı da lütfen unutmayın. Sürprizlere, güzel sürprizlere inşallah açık bir hafta olsun. Hiçbir şey bizim kontrolümüzün dışında inşallah gelişmesin. İstediğimiz gibi olsun. Hoşça kalın.